Merhabalar, Sevdan Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için lezzeti mükemmel, yapılışı da çok kolay bir tarif hazırladım. Hemen hamurunu yoğurarak tarifimize geçelim. 4 su bardağı unu karıştırma kabına aldım. Kaşıkla ortasına bir çukur açıyorum. İçerisine diğer malzemelerini ekleyip yoğuracağım. Hamuruma 2 tane yumurta ekliyorum. Bir dolu yemek kaşığı tuz ekliyorum. Ve bir su bardağı suyu yavaş yavaş ekleyerek hamuru yoğurmaya başlıyorum. 200 milimlik su bardağı ile bir çeyrek su bardağı su kullandım. Hamurumun tam kıvam alabilmesi için. Yani 250 milim oluyor arkadaşlar. Bunu hemen belirteyim. Bu tarifi daha önce birkaç kez evimde denedim arkadaşlar. Gerçekten lezzeti çok güzel oluyor. Ve sizlerle paylaşma konusunda biraz tereddütlerim vardı. Ama sonuç harika olunca ve lezzeti çok güzel olunca sizlerle paylaşmaya karar verdim. Umarım beğenirsiniz. Tarifimin adı suda pişen gözleme. Gözleme yapacağım ve suda pişireceğim. Gerçekten sonucu mükemmel oluyor. Harika bir lezzeti var. Mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum. Ayrıca tarifimin yapılışı çok kolay arkadaşlar. Hamur açabilen herkes yapabilir bu tarifi. Öyle uğraştırıcı zor bir tarafı da yok. Şimdi hamurumu toparladım. Bakın kıvamı bu şekilde olacak. İyice pürüzsüz hale gelene kadar yoğurdum. Bakın şöyle göstereyim kıvamını da sizlere. Şimdi hamurumu bezelere ayırıyorum. Ben 8 tane bezeye ayırdım arkadaşlar. Eğer gözlemelerinizin boyutlarını daha küçük isterseniz beze sayısını fazlalaştırabilirsiniz. Bezelerinizin boyutunu pişireceğiniz tavaya göre de ayarlayabilirsiniz. Benim tavam biraz büyüktü arkadaşlar. Ben bu yüzden 8 beze yaptım. Eğer daha küçük bir tavada yapacaksanız beze sayısını biraz daha artırmalısınız. Suda pişen gözlemelerim gerçekten çok lezzetli ve çok doyurucu oluyor arkadaşlar. Bu gözlemeleri yaptığınız öğünde yanına sadece bir salata yapmanız yeterli olacaktır bence. Bezeleri yapıp bu şekilde unladım altları yapışmasın diye. Üzerine bir poşet kapatarak tam 1 saat dinlendirdim arkadaşlar. Daha kolay açılması için. Şimdi gözlemelerimizin içini hazırlayalım. 300 gram kıyma kullandım. Kıymam orta yağlı gördüğünüz gibi. Ve 3 tane soğanı doğrayıcıdan geçiriyorum. İçerisine ekleyeceğim. Kıymamızın iç harcını gözlemelerin içine çiğden koyacağım arkadaşlar. Pişirmeyeceğim. Böyle bir doğrayıcınız yoksa soğanlarınızı rondodan da geçirebilirsiniz. Daha pratik olduğu için ben bu şekilde yaptım. Soğanlarını ekledikten sonra içerisine baharatını ekliyorum. Baharat olarak 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı karabiber ve 1 çay kaşığı da tuz ekledim. İyice soğan, kıyma, baharatlar birbirine özleşene kadar bu şekilde yoğurdum. Ve iç harcım hazır şu anda. Şimdi hamurlarımı 1 saat dinlendirdim ve açmaya başlıyorum. Tezgaha yapışmaması için unladım. Üzerine de biraz un alıp açmaya başlıyorum. Normal sacda pişirdiğimiz gözleme ekmeği gibi açıyorum arkadaşlar. Büyüklüğü, inceliği aynen o şekilde olacak. Bu tarif bana ait bir tariftir. Bunu belirtmek istiyorum arkadaşlar. Başka bir yerde göremezsiniz. İlk gözleme hamurunu açtım ve içerisine hazırladığım kıymalı harçtan ekliyorum. Ve bir kaşıkla biraz da elimle düzelttim. Her tarafına yaydım arkadaşlar. Ve üzerine diğer kısmını kapatıyorum. Kenarlarını iyice yapıştırmamız lazım. Çünkü suya girdiği zaman açılma olabilir. Tamamen güzelce yapışana kadar
bu şekilde bastırıp yapıştırıyoruz. İkinci hamurumu da aynı ilk hamurda yaptığımız gibi biraz unlayarak açıyorum. Gözlemelerimi iki şekilde yaptım arkadaşlar. Kıymalı ve peynirli olarak. İkisinin de tadı mükemmel oldu gerçekten de. Şimdi ikinci hamurumu açıyorum. Bunun da içerisine peynir ekleyeceğim. Ben peynir olarak biraz kaşar peynir ve köy peynirini karıştırdım arkadaşlar. İçerisine çok az da yeşil soğan ekledim. Yeşillik olarak maydanoz da ekleyebilirsiniz damak tadınıza göre. Mükemmel bir lezzet oldu gerçekten. Mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum ısrarla. Gözlememiz için yeteri kadar peyniri ekledikten sonra üzerini kapatıyorum ve kenarlarını parmak uçlarımla iyice bastırarak yapıştırıyorum. İyice yapıştıralım arkadaşlar. Suya girdiğinde açılmaması için bu önemli. Ve gözlemelerimi hazırladıktan sonra şimdi pişirmeye geçiyorum. Genişçe bir tavanın içerisine suyu aldım. Su kaynadıktan sonra içerisine biraz sıvı yağ ekledim ve çok az tuz ekledim. Şimdi ilk gözlememizi pişirerek başlayalım. İşimi daha kolay yapabilmek için bu şekilde bir yağ sıçratma vardı evimde. Onu kullanıyorum arkadaşlar. Suyun içerisine koyarken ve alırken oldukça kolay oldu işim. Gözlemelerimiz suda piştiği için arkadaşlar altını üstünü çevirmeye gerek yok. Bu şekilde kaynayan sudan üzerine kaşıkla atmamız yeterli oluyor pişmesi için. Ve yaklaşık 6-7 dakikada pişiyor. Gözlemelerinizin hepsini yapın, hazırlayın arkadaşlar. Ondan sonra pişirmeye geçin. Ve pişen her gözlemeyi ikram edeceğiniz kişilerin servis tabaklarına alın. Sıcak sıcak servis edin. Şimdi gözlemem pişti. Yine aynı aparatla bakın alıyorum kolayca. Suyunu süzdürüp hemen servis tabağına alıyorum. Kıymalı gözlememiz pişti. Şimdi de peynirli olan gözlememizi pişiriyorum. Ve kaşıkla üzerine kenarındaki kaynayan sudan atıyorum bu şekilde. Üstünün de daha güzel pişmesini sağlıyorum. Bakın herhangi bir açılma veya dağılma olmuyor. İçindeki malzemeler dışarı taşmıyor. Yaklaşık 7-8 dakikada pişiyor. Zaten renginin değiştiğinden de anlayabilirsiniz gözlememizin piştiğini. Ve yine aynı aparatla alıyorum kolayca. Suyunu süzdürüp hemen servis tabağına alıyorum. Gözlemelerinizi mutlaka sıcak sıcak tüketin arkadaşlar. Bu bilgiyi de hemen paylaşayım sizlere. Lezzeti daha güzel olacaktır sıcakken. Gözlemelerimi servis ederken üzerine erimiş tereyağı dökeceğim. Tereyağı erittim ve erimiş tereyağının içerisine kırmızı toz biber ekliyorum. Ve hemen sıcak sıcak pişirdiğim gözlemelerin üzerine döküp servis edeceğim. Gerçekten lezzetine lezzet katıyor tereyağı. Ve şimdi servis tabağına aldığım gözlemelerimi nasıl servis ettiğimi göstereceğim sizlere. Kıymalı olan ve peynirli olan ikisinden de birer tane koydum. Peynirli olanın üzerine direkt biberli eritilmiş tereyağdan ekliyorum. İstediğiniz miktarda ekleyebilirsiniz damak tadınıza göre. Kıymalı olanın üzerine de yoğurt ekledim arkadaşlar. Yine damak tadınıza göre ister eklemeden tüketin, ister yoğurt ekleyerek tüketin. Size kalmış. Ama ben kıymalı olanın üzerine yoğurt dökerek tüketmenizi öneririm arkadaşlar. Gerçekten çok lezzetli oluyor bu şekilde de. Yoğurdunu ekledikten sonra üzerine yine tereyağı gezdiriyorum. Bakın görüntüsü bu şekilde. Gerçekten çok lezzetli bir tarif oldu. Videomun başında da söylemiştim arkadaşlar. Tekrar sizler için belirtmek istiyorum. Bu tarifi yayınlayıp yayınlamamakta çok tereddütlerim vardı. Ama sonuç mükemmel olduğu için ve çok lezzetli olduğu için sizlerle paylaşmaya karar verdim. Umarım siz de beğenirsiniz.
Ve şunu da tekrar belirtmek istiyorum. Bu tarif sadece bana aittir. Başka bir yerde göremezsiniz. Tarifle ilgili sorularınızı, yorumlarınızı, eleştirilerinizi bana yorumlar kısmından yazabilirsiniz arkadaşlar. Malzeme listesinde açıklama kısmına ekliyorum. Oradan bakabilirsiniz. Ve bir tarifimin daha sonuna geldim arkadaşlar. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin ve afiyet olsun diyorum. Videolarımı izledikten sonra beğeni ve yorum bırakırsanız çok sevinirim. Eğer hala kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olabilirsiniz ve tariflerimden anında haberdar olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Yeni ve güzel tariflerle tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.